Merhabalar arkadaşlar. Hadi Örseni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda iki renkten oluşan model anlatımı yapacağım arkadaşlar. Modelimde 100 gramı 250 metre uzunluğunda anti peeling ip kullanacağım. Kartopu Baby One. Siz de bu renkte örmek isterseniz renk kodu K571. Diğer rengimin kodunu da vereyim arkadaşlar. K331. Bu modeli her türlü bebek örgülerinde ve yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimin zemini için bir ters bir düz ördüm arkadaşlar, 6 sıra. Sizler de farklı lastik uygulaması yapabilirsiniz. Öreceğiniz örgüye göre istediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bu modele her türlü lastik yakışır. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modele arka yüzde başlıyoruz. Birinci sırayı arka yüzde, ikinci sırayı ise ön yüzde örüyoruz. Modelimizi 4'ün katları artı 1 ilmek üzerine kuruyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33 ilmekle başladım arkadaşlar. 33 ilmekle bir ters bir düz olarak lastik ördüm. Şimdi zeminimi koyu renkle ördüğüm için diğer rengime geçiyorum. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Renk değişikliği yaparken ilk ilmeği örüyorum. Şimdi bütün ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi arka yüzde ters olarak örelim. Modelimizin birinci sırasını arka yüzde ters olarak örüyoruz. Model 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Modelin ilk sırasını arka yüzde, ikinci sırasını ön yüzde örerek modeli tamamlıyoruz. Model 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşmakta. Sıra sonunda olan ilmeği düz olarak örüp modelimizin birinci sırasını tamamladım. Bu modeli isterseniz tek renk, isterseniz 3 renkle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Şimdi sıra sonundaki ilmeği düz olarak ördüm. Sıra başındaki ilmeği örmeden alıyorum. Şimdi 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. 3 ilmeğimin içerisine girdim. 1, ipimi öne aldım. 2, aynı ilmeklerin içerisine giriyorum. 3 ilmeğe bir ilmek daha örerek çıkıyorum. Bir ilmek içerisinden 3 ilmek çıkardım. Şimdi tekrar bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek içerisine girdim. 3 ilmeği birlikte ördüm. 1, ipimi öne aldım. 2, 3 ilmeği tekrar örüyorum. 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. 3 ilmeğin içerisine girdim. 3 ilmeğimi birlikte ördüm. 1, ipimi öne aldım. 2, aynı ilmeği tekrar örüyorum. 3 ilmeği tekrar 3 ilmeğe tamamlıyoruz. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmek içerisinden bir ilmek çıkardım. İpimi öne aldım. 2, tekrar 3 ilmeğin içerisine giriyorum. 3. ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek düz ördüm. 3 ilmeği birlikte örüyorum. İpimi öne aldım. Aynı ilmeklerin içerisine tekrar girdim. Tekrar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir ilmek düz ördüm.
Model sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. 3 ilmek içinden 3 ilmek çıkarıyoruz. 1 ilmek düz örüyoruz. Sıralamamız bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyor. İlk sıra olduğu için biraz zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Ördükçe elimiz alışıyor. Daha rahat bir şekilde modelde ilerliyoruz. Bir ilmek düz ördüm, ipimi öne aldım. Aynı ilmekleri tekrar düz olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi de düz olarak ördüm. Modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Modelin ikinci sırasını örerek tamamladık. Şimdi arka yüze geçiyorum. Şimdi diğer rengimi kullanacağım arkadaşlar. Koyu renk ipimle ilk ilmeğimi örüyorum. Renk değiştirirken ilmekleri örüyoruz. Diğer ipimizi biraz çekiştirerek sıkıştıralım. Modelin tekrar birinci sırasındayım. İlk sıramı ters olarak örüyorum. Model toplayan bir model arkadaşlar. O yüzden örgülerinize uygularken ilmek sayısını ona göre hesaplayın. Kendisini çok az topluyor. Elinizin sıkılığına göre de değişiklik gösterir arkadaşlar. İlmek sayısını ona göre ayarlamanız gerekiyor. Şimdi modelin birinci sırasını arka yüzde ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelin birinci sırasını tamamlıyorum. Şimdi ön yüze geçtim. Modelde ikinci sıradayım. İlk ilmeği örmeden aldım. Modelde kaydırma yapacağım arkadaşlar. Kaydırma yapacağım için bir önceki modelde arada olan düz ilmeği modelimin ortasında olan ilmek kabul edip kenarlarındaki ilmeklerle birlikte 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkaracağım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz örüyorum. Daha sonra 3 ilmeğin içerisine girip 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeğin içerisine giriyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpimi öne alıyorum. 2 aynı ilmeklerin içerisine girip tekrar düz olarak örüyorum. 3. ilmeğimi çıkarmış oluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek içerisinden yine 3 ilmek çıkaracağım. 1 ipimi öne aldım. 2 aynı ilmeklerin içerisine girip bir ilmek daha düz örüyorum. 3. ilmeği çıkarmış oluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmek üzerinden içinden 3 ilmek çıkarıyorum. İpimi öne alıp aynı ilmeği tekrar düz olarak örüyorum. Sıralamamız bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bir ilmek düz örüyorum. Sıramızı bu şekilde örerek tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. Yine sıra başında ilk ilmeğimizle birlikte 2 ilmek düz örmüştüm. Burada da 2 ilmek düz örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüp modelin ikinci sırasını ön yüzde tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Sıra başında ve sıra sonunda aynı işlemi tekrarlıyoruz. Aynı şekilde yaparsak ilmek sayımızda değişme olmaz. Şimdi
Tekrar renk değişikliği yapıyorum. Renk değişikliği yaparken ilk ilmeği ters olarak örüyorum. Normalde sıra başındaki ilmeği örmeden alıyorum, fakat renk değişikliği yaparken sıra başındaki ilmeği ters olarak örüyorum ki kenarlarımın daha düzgün olması için. Şimdi 3. model sırasındayım. Modelimizi arka yüzde ters olarak örüyoruz. Modelin 1. sırasını ters olarak örüyorum. Modelle ilgili arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa yorum olarak videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Sıra sonundaki ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi ön yüzde modelin 2. sırasını örmeye geçiyorum. İlk ilmeği aldım. İlk model sırasında olduğu gibi ilk ilmeği aldıktan sonra 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkaralım. Bir ilmek düz ördüm, ipimi öne aldım. Aynı ilmeği tekrar düz örüyorum. 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarmış oluyorum. Bir ilmek daha düz örüp yine aynı şekilde 3 ilmek içerisinden 3 ilmek çıkarıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelde kaydırma yaparak devam ediyoruz. Aradaki model aralarında olan düz ilmeği bir sonraki sırada modeldeki modelin ortasındaki ilmek kabul edip kenarlara birer ilmek ekleyerek modelde örmeye devam ediyoruz. Şimdi modelimizin kendisini göstermesi için modelde biraz ilerleyip gelelim arkadaşlar. Modelde örerek ilerledim arkadaşlar. İlerledikçe de model kendisini daha çok gösteriyor. Modeli şu şekilde yakından göstereyim. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni model videolarında görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.